Merhabalar, Yüksel Örgülere hoş geldiniz. Güzel bir cüzdan yapacağız şimdi ve de sapının nasıl yapıldığını hep birlikte çalışacağız. Banka kartları için, telefon için ve kimliklerimiz için ya da kağıt paralar için hepsinin ayrı ayrı yerleri var, gözleri var. Güzel bir cüzdan oldu gerçekten. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle bir bitmiş haliyle ölçüsünü vereyim. Başlangıçta bu ölçüyü vereyim. Belki daha büyük bir çanta istersiniz. Ona göre örersiniz. 20 santime 12 santim. Belki daha büyük çanta istersiniz. Videoda ilmek sayıları zaten hepsi var. Bunu fazlalaştırabilirsiniz. Daha büyük bir çanta için. Ya da küçültebilirsiniz. Zevkinize kalmış. Harika bir çanta için. Hadi başlayalım. Bu cüzdanı şu şekilde parlak polyester iplerle de yapabilirsiniz. Bunların hepsi 3 milim iplikler. Polyester, işte pamuklu ip. Bununla öreceğiz. Şu iple örmeye karar verdim. Aslında şurada kırçıllı pamuklu ip var. Bu da çok güzel. Bununla da olabilir ama videoda çok iyi görünmez. Aslında bu çok güzel bir ip cüzdan için. İsterseniz böyle pamuklu, mat, isterseniz de polyester, parlak ipler kullanabilirsiniz. Hangisi zevkinize uyarsa. Ve 4 milim tığ kullanıyoruz. Bu ipler için. Tabii 3,5 da olabilir. Daha sıkı olabilir. Ben 4 kullanacağım. Çünkü trabzan hiç çalışmayacağız. Sadece sık iğne çalışacağımız için 4 milim daha uygun olur diye düşünüyorum. Bu sizin elinize bağlı. Çok bol örüyorsanız 3,5 milim kullanın. Çünkü biraz dokulu olması gerekiyor. Biraz sert olması gerekiyor. Bükülmemesi için cüzdanın. Şimdi bunları kaldıralım ve bu iple başlayalım. Şimdi bir ilmek şöyle düğüm yapıyoruz, sıkılaştırıyoruz ve sıkı olmayan zincirler çekiyoruz. 85 zincir çekiyoruz. Bu şekilde gevşek, sıkmadan. 85 zincirden sonra yandaki ilmeğe geçiyoruz. Sık iğnelere başlıyoruz. Fakat şöyle çeviriyoruz. İlmeğin arkasındaki şu yüksek ilmeklere batıyoruz. Zaten gözüküyor. Hemen yanındaki ilmeğin tersinden sık iğne. Şimdi 84 sık iğne örüyoruz sıra bitene kadar. Biraz sıkı örmeye çalışın. Sert bir örgü olsun. Eliniz çok gevşek çıkartıyorsa örgüyü mutlaka daha düşük numaralı milimetre tığlar kullanmanız gerekiyor. Son 84. sık iğne. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Bir zincir. Hemen dibine, yani ilk ilmeğin içine bir sık iğne. Buralara, yani ilk sık iğnelere her iki başa da işaret iğnesi takabilirsiniz yeni başlayanlar için. Son ve baştaki bu ilk sık iğneler ya gözden kaçıyor ya çift batılıyor. Yani bir artma, bir eksilme olabiliyor öğrenene kadar.
iğnelerle çalışmak daha isabetli olur. Şimdi devam ediyorum. Bu şekilde 8 sıra örüyorum. Bütün ilmekleri sıra boyunca 8 sıra örerek devam ediyorum. Evet, 8 sıra ördüm. Sonrasında 28 ilmek sık iğne bıraktım ve bir işaret iğnesi taktım. Şimdi 9. sıradan itibaren buraya kadar örüyoruz ve buradan dönüyoruz. 28 ilmek bırakıyoruz. Burayı örmüyoruz artık. Burada 56 sık iğne kalıyor. Bunu 9 sıra örüyoruz. Burada 5 sıra ördüğümüz gibi şu iğneden itibaren şuradaki 56 sık iğneyi 9 sıra daha örüyoruz. 56 sık iğneyi ördüm. İğnenin olduğu yere kadar. Burada 28 tane sık iğneyi örmeden bırakıyorum. Gene bir zincirle dönüyorum. Hemen aynı ilmeğin içine sık iğne. Burada 8 sıra, buradan itibaren 9 sıra, toplam 17 sıra oluyor. 28, 28 ve 28. Buradaki 28 ilmeği 8 sıra ördük. İkinci 28 ilmeği 9 sıra daha ördük. Şimdi işaret iğnesine kadar 28 sık iğnenin üzerine ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir zincir, hemen dibine ipi içinden çıkarıyoruz. Yanındaki her ilmeğin içine batıyoruz, ipi alıyoruz. Batıyoruz, ipi alıyoruz. Şu kenarı daha bir sertleştiriyoruz. Hemen yanındakine şimdi diğer 28 sık iğnenin üzerinden 31 sıra daha örüyoruz. İğneyi alalım. Sık iğnelerle devam ediyorum. 31 santimden sonra ipi görünmeyecek tarafta gizledikten sonra şimdi hemen ölçü vereyim, bir fikir versin. Gerçi el farkı mutlaka olur. 62 santim örgünün bütün genişliği. Şuradaki yükseklik tam 5,5 santim. Buradaki yükseklik tam 11 santim. Şurayı da ölçelim hemen. 31 santim.
ve 19 santim. Şimdi şu şekilde dikelim. İnce parçayı böyle yatırıyoruz şuraya. Şuradaki örgünün hizasından dikiyoruz. Çok ince bir dikiş yapacağız. Bir tane ip alıyoruz, bir tane ip alıyoruz karşılıklı. İnce bir dikiş yaparak burayı dikiyoruz. Önce ipi şöyle geçirerek başlayalım. Bir de sıkılaştıralım ki geri gelmesin. Sonra tam karşısında bakın şöyle geliyor. Şuraya bir de şuradan bakıyoruz. Şu çizgi ve o çizginin üzerinden bir tane ip, karşısından bir tane ip ve dikmeye başlıyoruz. Bir altta gene bir ip ve bir ip. Şimdi şuradan devam ediyorum. Gene tam karşılığına batarak ilmekleri kaydırmadan gene bir ip ve bir ip. Şurası 14 ilmek, burası da 14 ilmek. Şimdi tam yarısından, yani dikişi buraya kadar diktim. Şurası açık. Buradan yukarı bölme yapıyoruz. Katlık yerini oluşturuyoruz yani. Her sık iğne sırasına bir dikiş yeterli. Şuraya da. Şimdi geri dönüyorum. Denk getirmek biraz zor. Şurayı dikmemiştim. Atlaya atlaya geldik çünkü. Şimdi tekrardan bu sefer de batmadığım yerlere batıyorum. Denk gelse de iki dikiş bir araya fark etmez zaten. Önemli değil. Önemli olan muntazam bir şekilde dikişi yapmak. Şimdi gene alta geldik. Buradan devam edeceğim. Şuraları kart bölmeleri. Gene aynen dikmeye devam ediyorum.
Dikiş bittikten sonra içeri alıyoruz ve aralarından geçirerek gizliyoruz. Şimdi şöyle ortadan bu şekilde katlıyoruz. İşaret iğnesi kullanalım. Tam hizasından şöyle bir sabitleyelim yerini. Burada 11 sıra sayıyoruz. Şuradan katlıyoruz. Buraları dikiyoruz. Gene oraları da sabitleyelim. Şuradaki sıraları takip ederek sonrasında bu şekilde çıt çıtını dikip bitireceğiz. Ama önce dikişlerini bitirelim. Burayı bir tamamlamıştık. Şimdi şuradan başlıyorum. İpi hiç koparmadan buradan şu iplerin üzerinden devam ediyorum. Sonra burayı dikeceğim. Ve gene devam edip burayı dikeceğim. Ve gene buradan devam ederek dikişi bitireceğim. İpi buradan bağlıyorum. Şuralardan geçirerek bir de sabitleyelim. Şimdi şu hizada olacak ve artık bunu çıkaralım. Dikişe başlayalım. Şu ucuna getiriyorum. Gene her iki taraftan da birer ip alıyorum. Şimdi ipi koparmıyorum. Şöyle üzerlerinden dikiş yapmıyorum. İğneyi içinden geçiriyorum. Dikiş yaparsak daha çok kalınlaştırmış oluruz. Şimdi aynen buradaki dikişler gibi burayı da dikerek buradan da hiç ip kesmeden devam ediyorum. Gene buraları dikiyorum. Bu parçayı da buraya dikerek sonuna kadar geliyorum. Hiç ip koparmadan dikişi tamamlıyorum. Dikerek devam ettim. Şimdi şu alt kısımdayım. Burayı da bitirdikten sonra sadece bir çıt çıt dikeceğiz ve çantayı, cüzdanı tamamlıyoruz.
Evet, dikiş bitti. Çanta ortaya çıktı. Gayet güzel oldu. Çıt çıtlarını da diktim. Bu şekilde tamamladım çantayı. Ölçüsünü de göstereyim. Bitmiş haliyle. 20 santime 12 santim. Güzel bir ebat oldu gerçekten. Şimdi bir sap örüp tamamlıyoruz. Evet, sap için şöyle bir aparat kullanacağım. Bunlar her tuhafiyede bulunuyor. Şöyle halkanın içinden alıyorum. Sıkılaştırıyorum. Sonra 2 zincir, gene halkanın içine ikili trabzan. Şimdi bunun üzerine anglez örerek devam edeceğim. Önce şuradaki 2 tane ipi kullanıyorum ve sık iğnelerle çeviriyorum. Şuradaki 2 tane ip, çeviriyorum. Her seferinde çeviriyoruz ama nereye batacağımız zaten çok belli. 2 tane ip gözüküyor. Sık iğne çeviriyorum. Kendi istediğiniz, beğendiğiniz herhangi bir modeli de kullanabilirsiniz. 33-34 santim yeterli. Bu model gerçekten çok yakışıyor çanta saplarına. Bunu şimdi tekli ördüğümüz gibi fazla ilmek sayısıyla da örebiliyoruz. O zaman daha kalın oluyor. Yani kalın çantalar için. Şimdi şöyle düz tutarak, döndürmeden şuraya da batalım. Daha sağlam bir bağlantı yapalım. Muntazam bir bağlantı olması gerekiyor. Şimdi bu ipi önce karşı tarafa bir tur attıralım. Sonra çevirelim. Bu tarafta içinde gizleyelim. Bu şekilde muntazam bir bağlantı yapıyoruz. Çantanın şöyle herhangi bir yerinden takıyoruz. Burada metal aparatlar da var. Küçük bir tane metal aparat da takabiliriz. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten çok şık, çok kaliteli, harika bir çanta oldu. Günlük kullanımda işte banka kartlarımız, telefon, kimlikler, bunlar için de hepsine ayrı ayrı gözleri var. Kağıt paralar da koyabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım gene emeğinize değecek videolardan biri olmuştur.
Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.